Pelin'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Pelin'in seri defterine hoş geldiniz. Her yerden kendimi duyuyorum Onur. Efendim Onur Akay'la karşılıklı ve canlıyız. Geçen hafta mı bant yaptık aşkım biz? Evet. Geçen hafta nostalji bölümümüz vardı. Banttık yani. Bant yaptık. Bir hafta aradan sonra canlı yayındayız. Ben özlemişim. Pelin'in seri defteri canlı olarak özlemişim. Canlı daha da güzel oluyor değil mi? Bu ne şıklık ayol. Buradan bu arada okuyacağım. Hepinizin yorumlarını gördüm. Bakar mısınız? Bakın şöyle bir şey anlatalım. Şimdi bu yayına girmeden bekliyorlar burada. Çok tatlı yorumlar var. Hepinizinkini okuyacağım. Şimdi şöyle bir Onur'a bakın, bir bana bakın. Bak. Ya ben hani şıklık bazında bu ne ayol? Bu ne süs? Çok güzel. Böyle olduğu için bir tane ruj sürdüm demek. Sen doğal halin, senin artık herkes alışkın. Televizyonda da böyle çok doğaldın. Çok ben öyle seviyorum seni. Sana böyle yakışıyor. Spor yakışıyor sana. Öteki türlüsünü zaten uyduğum şey olmuyor. Peki şimdi hoş geldiniz Onur Bey. Yayına başlamadan bekleyenlerin yorumları var. Onlardan ben şöyle barnağımla çekerek. Tabii. Şimdi Çiğdem Hanım burada. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Günaydın. Bekliyorsunuz. Çok şekersiniz. Sadun Bey, Onur Akay'a, Pelin Hanım'a selamlar demiş. Efendime söyleyeyim. Afra ve tabii ki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir isim tamlaması gibi. Onlarla ilgili haber bekleyenler var. Burada ekip var. Konuşacak. Onur anlatacakları var. Onun dışında mesela biri diyor ki niye ifşaları konuşmuyorsunuz? Afra ve Mert çok sıktı diyenler var. Afra ve Mert Onur burada olduğu sürece, çünkü biliyorsunuz ki çok yakın. Esasında sizin bildiğinizden daha yakın. O konuyu konuşacağız ama ifşalarla ilgili de bugün söyleyecekleri var. O konuya da gireceğiz. Değil mi? Evet. Evet. Zaten magazin camiası çalkalanıyor, sallanıyor. Ya bir şey söyleyeceğim Onur. Yani şöyle bir şey var. Hani her zaman bu konu konuşulurdu. Bir şekilde zaman içinde bir kadınlar çıkarlardı, anlatırlardı. Bu ilk olmuyor. Fakat farkında mısınız? Demin daha yayından önce Instagram'a baktım. Şimdi şöyle bir şey olmaya başladı. Mesela biri bir şey söylüyor. O adamı hemen işten kovuyorlar. Yani ya projesi iptal oluyor ya işte mesela bir tane yönetmeni kovmuşlar. Tiyatro yönetmenini. Bir tane senaristin şeyi iptal olmuş. Ne derler? Anlaşması. Hemen yani hiç sorgulamadan, hiç bakmadan, hani %100 ya bir iki gün araştırmadan çok enteresan bir şekilde hemen evet yani Büke Hanım eski oranla çok daha hızlı değişik bir şey yaşanıyor şu an. Bilmiyorum ne olacak. Yani çok enteresan. Biz pazartesi günleri Demet Işıl'la yayın yapıyoruz ya. Orada da önümüzdeki pazartesi yine ifşayı konuşacağız. Bir avukat konuğumuz olacak. Çok acayip bir yayın olacak orada da, yani beklediğinizden daha farklı bir taraftan anlatacak avukat. Peki nereden başlamak istersin? Hangi konuda başlamak istersin aşkım? Hangisi olursa olabilir. Bari ifşalar dedik, öyle mi başlayalım? İfşalarla başlayalım. Bunca zaman bu camiada, bu sektörde olan biri olarak ne düşünüyorsun Onur bu konuyla ilgili? Evet. Şimdi her dönem, bir tek ki ben 90'da ilk besteyle bu camiaya girdim. İlk bestemle. 93'te de profesyonel sahne başladı. 97'de albümle daha da çok içine girdik. Tabii bir tek benim 90'lı yıllardan günümüze kadar olan dönemde gördüklerim ayrı. Eski yıllarda da varmış aynı şeyler. Yani Türk sineması, Yeşilçam dönemi olsun, gazino dönemleri olsun, her zaman. Ama tabii şimdi sosyal medyanın gücü var. O zaman insanlar çıkıp da nerede anlatacak? Tek kanallı dönemde. İşte hafta sonları bir magazin dergisinde ancak çıkacak da nereye kadar ulaşacak da kimler duyacak? Şimdiki gibi olması imkansız. O zaman şimdi daha da bir rahatlık var. Sosyal medyanın verdiği rahatlıkla insanlar görüyorlar. Bak o işte ifşa etti. Ne kadar büyük bir kitle ona destek oldu. Ben de bari söyleyeyim diyor. Zaten herhalde bu bir insanın içinde bir yara olarak kalıyor bence. Ya taciz. Mutlaka birine anlatamıyor. Evet, değil mi? Aileye anlatamıyor. Belki bir kardeş ne söyleyebiliyor ya da bir arkadaşına
söyleyebiliyor. Senelerce iz bırakıyor. Çok kötü bir şey. Kesinlikle. Şimdi de işte rahatlıyor bence. Herkes artık açıldı. Yani bu çok önemli. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Bizim dönemimizde, gerçi hala geçer. Şöyle bir laf vardı. Şimdi izleyenler de hak verecek. Sen de biliyorsun. Hani şöyle bir şey vardır ya. Olduğu gibi söyleyeyim. Yönetmenin yatağından geçer bu yol. Bildiniz mi? Hani öyle meşhur bir laf vardır. Efendim ünlü olmak istiyorsanız Hadi. niye yönetmen olur? Efendim gazeteciyseniz genel yayın yönetmeni olur. İlla bir adam ve bir şey yöneten bir adamın efendim izdivacından diyeyim kibarca Tabii. geçer. Bu İşte Un Kapanı da vardı Pelin. Un Kapanı'ndaki yapımcıların elinden. Bak orada da değil mi? Orada da Aynı. öyleydi tabii. Orada da aynı. Yani akşam yemeğe çıkmazsa demoyu dinlemeyen bir sürü plak şirketi sahibi tanıyorum. Şimdi yapım şirketi deniyor da o zaman plak şirketi derdik. Onlar Evet. da aynıydı değil mi? Hani bir yemek yiyelim o zaman. Şimdi kahve o. Şimdi diyor ki bir kahve içelim. O zaman yemek herhalde. Hani bir yemek yiyelim. Biz demoyu ona göre şey yapacağım ben diyor adam yani. Evet, bir de şimdi ifşalara bakarsan Pelin'cim hep erkeklerin bayanlara yaptığı tacizler bütün gündeme geliyor, ifşalanıyor. Herhalde erkekler konuşamıyor ki aslında bu piyasada erkekler de tacize uğruyor. Şimdi çok ilginç şeyler anlatacağım onunla ilgili. Erkekler tarafından tacize uğramış da birçok ünlü isim var. Erkek var. Ayduray. Evet, ben bile dahil. Ben de uğradım. Şey oldum ben şu an, paralize durdum. Bir yandan erkekler tarafından tacize uğrayan erkekleri, bu camiada, tekrar söyleyeyim, bu camiada erkekler tarafından tacize uğrayan erkekleri anlatacaksın değil mi? Doğru anladım. Yani herkes, bütün bayanlar çıkmış mesela şimdi ifşa ediyor, ne güzel bildiriyorlar. Kanıtlar olabiliyor. Kanıtı olmayan olur. İlla kanıtı olmasa da ifşa edenler oluyor. Ve kurumlar, kuruluşlar, işte en son bir banka bile kültür sanatla ilgili bir faaliyetini iptal etti bu ifşalar nedeniyle. Ve de yani bu insanlarda, yapımcılarda, yönetmenlerde, işte plak şirketi, yapım şirketi sahiplerinde bak artık ifşa ediliyor. Bak artık bunlar çok tehlike yaratıyor. Belki hapse giren bile olacak. Yani çünkü bu suçlarda, cinsel suçlarda en az bir ay, yani 5 yıldan az bile alsa, 2-3 yıl bile alsa en az bir ay yatmak zorunda kapalı cezaevinde. Bir şey soracağım yani, şimdi olduğu gibi soruyorum. Seni kim taciz etti? Yani isim verebilecek misin ya da sen ne yaşadın onu? Şimdi şöyle, mesela bu taciz olaylarında hani benim söylediğim erkekler de uğruyor dedim ya. Erkekler tarafından da tacize uğruyorlar. Belki bayanlar da erkeklere taciz yapıyordur. Onunla ilgili bir bilgim yok. Vardır ama kesin. Duyuyorum bazen ama bir bilgim yok. Yani bazı ileri yaştaki hanımların genç yakışıklı erkeklere taciz yaptığını duymuştum. Hatta bazı vaatlerle de onlarla ilgilendiklerini, şöhret için mecbur kalıyorlar falan duymuştum. Ama erkeklerin erkeklere bu piyasada yaptığı taciz olayındaki en baba isim rahmetli, ama yani ben bunu o yaşarken de söyledim. Canlı yayınlarda anlattık, ortalıklar karıştı. Erkan Özarman'dır. Zaten evet. Ben bekliyordum. Model'lar hemen hemen birçok best model tacize uğramıştır. Mecbur ünlü olmak için bir şey diyememiştir. Bazısı maddi olarak durumu kötüdür. İşte yarışmadan elense bile, ilk ona girmese bile, yani bizim şu anda tanımadığımız kişiler bile birçok sorunlar yaşamıştır bu best model camiasının içinde. Bir tane tanıdığım var. Ünlü olmadı. Yani şeye girmedi. Nedir onun ismi? İlk ona falan girmedi. Çünkü ama birebir kulaklarımla duydum, dinledim. Demişti ki yarışma döneminde, yarışmanın sonucunun açıklanmasından bir gün önce gece benim odama gel. Gelirsen efendime söyleyeyim yarışmada ilk 3'ün garanti dediğini ve de o odaya gitmediği için de bunu birebir ben bir adamdan duydum. Odaya çok giden doğru duymuşsun.
ne kadar kibarca söyleyebilirim ama odaya gidenleri de dinledik biz yani. Tabii şu anda best model'la birinci olup da dereceye girip de dünyada da derece alıp da oyuncu olmuş birçok ünlü isim var biliyorsunuz. Belki hepsi uğramamış değil, olabilir, bilemem ama birçoğu bana anlatmıştır. Ve de bundan 3-4 sene önce de çıkıp televizyonda da anlattı çocuklar, gençler. Bir best model yarışması. Ondan sonra best model'a şey bile olmadı. İlgi bile artık yok. Yani çok düşük. Aileler göndermiyor 17-18 yaşındaki çocuklarını. Peki Onur, bir şey soracağım. Sen dinlediğin kadarıyla isim vererek vermeyerek sen bilirsin onu ama anlatır mısın? Yani ne yapıyormuş? Allah rahmet eylesin Erkan Bey, Erkan Özarman. Bu çok konuşuldu. Arama motoruna yazarsanız bulursunuz zaten. Ne yapıyormuş? Benim bildiğim odama gel. Gelmezsen, hani gelirsen seni işte ilk 3'e sokarım. Ben bunu biliyorum mesela. Sen biliyorsun. Evet. Yani aynı bu şekilde ama birçoğuna da masaj yapacağım. Sen bana masaj yapacaksın gibi sözlerle başlıyormuş. Yine bu dereceyle ilgili. Ondan sonra yarışma çalışmaları esnasında mesela mayolarla çıkan erkekler oluyor biliyorsunuz. Evet. Yürüyüş yapıp denemeler yapılıyor. İşte yani ön provalar yapılırken uygunsuz yerlerine elleme gibi birçoğunun. Onları da indirin demek gibi. Mayoyu da indirin. İndirmeyen gitsin gibi. Daha neler anlatıldı bana. O kadar uzun ki. Hatta bir oyuncu bunu terslemiş, gece vakti bir otelde yapılıyor yarışma. Tersleyip gittiği için oyuncu değil, yarışmacı, yani best model yarışmacısı. Bu sefer oradaki garsona tacizde bulundu. Garson da beni arayıp anlattı her şeyi. Ben bu röportajı yayınladım. Tabii yani yapılacak yerdeki. Yani o en babalarıydı ama yine de mesela şimdi söylüyorum, ölmüş isimler de var içinde, yaşayanlar da var. Mesela Zeki Müren'le ilgili de çok duydum. Biz haftaya konuk edeceğiz biliyorsunuz. Zeki Müren'in çok yakın arkadaşını. Hatta bugün çekimini de yapacağız. Ona da sorarız. Kendisi de anlatır. Benim duyduğum bazı müzisyenler oldu. Şimdi yaşı büyük ama 16-17 yaşındayken Zeki Müren'in yanında otururlarken tacize uğradıklarını anlatırlardı. Zeki Müren mi? Allah rahmet eylesin. Buradan yazıyorlar ölülerin arkasından konuşmayın diye ama diyorum, rahmet okuyorum önceden. Şimdi o Zeki Müren mi taciz ediyormuş? Evet. Evet. Ne yapıyor tam olarak mesela? Biliyor muyuz detay mesela? Yani bana anlatılan bazı müzisyenler anlattı. Bazı tanınmış müzisyenler daha gençlik yıllarında 16-17 yaşında müziğe başladıkları yıllarda onların da solistleri oluyor. Mesela biri Kayağan'ın arkasında çalıyor diyelim, atıyorum o dönemde. Biri Cem Karaca'nın arkasında. Ben şimdi örnek verdim. Ama Kayağan'la çalışan biri de anlattı bana. Cem Karaca ile ilgili müzisyeni anlatmadı ama Kayağan'la Ankara'da sahne alan bir müzisyen bana anlatmıştı. Onları dinleyip onların çıktığı mekana geliyor kendi programı bittikten sonra. Müzisyeni yanına çağırıyor. O zaman da 17-18 yaşlarında o müzisyen. Tabii birdenbire masasının yani elle taciz işte. Yani cinsel organını elleme falan. Zeki Müren genç müzisyenleri elle taciz ediyordu. Sadece müzisyen değil. Müzisyen değil, birçok var. Bunları Göksel'in Çakmak daha detaylıca anlatacaktır. Bardakçı Koyun'da olan. Ama Zeki Bey esprilerle yaklaşırmış. Zeki Bey esprilerle. Bir tane şey duymuştum Bardakçı Koyun'da. Bunu benim babam anlattı, yani ismini de verebilirim. Kendi babam anlattı. Yüzermiş hani Bardakçı Koyun'da ve orada da inşaatlar olduğu için inşaatta çalışan işçiler de denize giriyor. Eğer Zeki Bey de denizde aynı esnada, burada buna bir şey oldu. Denizde aynı esnada şeyse Zeki Bey, o arkadaşları aynen o şekilde suda da su şakası yaptığını çok kişi okuyan konuşur bunu. Bilir yani. Tabii o zaman mayolar giyilirmiş biliyorsun. Slip mayo mu denirdi? Evet. Mesela eşi örgü örüyormuş. Bir beyefendi de orada güneşleniyor. Gözlük var gözünde. Yine o slip mayo ile orada yatarken gidip birdenbire işte cinsel organını tutuyor Zeki Bey. Orada da arkadaşları da var Zeki Bey'in.
Ondan hocam, sonra karısı da yanında örgü örüyor. Espriye vuruyor. Kızdınız mı hanımefendi diyor eşine. Ayol Zeki Bey hiç kızar mıyım? Ben her gün tutuyorum. Biraz da siz tutun demiş kadında. Yani Zeki Bey çok sevildiği için böyle espriyle karışık da bazı şeyler oluyormuş. Tansiyonum çıktı bilmem kaç. Bunu acaba Instagram'da yayınlasak hesap banlanır mı? Onu düşünüyorum. Şimdi böyle tabii ki buradan yorumlar tabii bazı geliyor. bölümleri yayınlamayabilirsiniz. Burada yok, burada bir sorun olmuyordur herhalde. Aşkım yok, sorun olmuyor. Şunu söylüyorum, bak çok güzel de bir yorum kaldı. Çok doğru bir yorum var. Esas için böyle Zeki Müren olduğu için bakın çok hani sanat güneşimiz, çok saygı duyuyoruz. O yüzden böyle ponçikleştirerek konuşuyoruz. Ama düşünebiliyor musunuz? Bakın eşiniz güneşleniyor. İster slip mayo giysin, ister paçalı don giysin. Bize ne? Güneşleniyor adam. Ben de örgü örüyorum. Kocamın yanında biri geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Kendinizi koyun ya. Biri geliyor. Adamın, yani eşinizin cinsel organını eliyle hamlediyor. Bak şurada biri yazdı. Bu bayağı tutuklanır insan ya. Yani polisi ara. Bu fiziksel suç bu. Yani akşam bunu konuşacağız çekimde. Haftaya da bizi izlesinler izleyicilerimiz. Yani. Daha geniş detaylarını konuşacağız. Bir de Süha Özgermi vardı bilirsin. O da güzellik yarışmalarıyla ilgilenir. Milli çapkın denirdi rahmetli. O da bayanlara o zaman güzellik yarışmalarına giren kızlara tacizleri olurmuş. Hatta evlilikleri de meşhur. Evlenirken düğünün yapılacağı otele sevgilisini de getirir. Biriyle evleniyor, hem de ayrıca sevgilisi de var. O kadar yani milli bir çapkın. Onun da bazı böyle... Sağ mı Süha Bey? Sağ mı? Aramızda mı Süha Bey? O da mı aramızdan ayrı? Efendim? Süha Bey diyorum. Hayır yaşamıyor, Süha Özgermi de vefat etti. Çünkü kusura bakma ama yani ar damarı çatlayarak gitmiş. Hayır herhalde. değil. Ar damarı diyorum, çatlayarak herhalde aramızdan ayrılmış. Tabii. Bu nasıl yani, artık bu lanet ya? Tabii. İşte yani bunun gibi orada da güzellik yarışmasına katılan kızlar aynı Best Model'daki erkekler gibi zorlanmışlar. Süha Özgermi'nin istekleri olurmuş, bazı sorunları olurmuş. Yani bunu yaşayan, anlatmayan çok Türkiye güzelimiz vardır. Çok yazık. Peki bir şey soracağım sevgilim. Şu an bak 403 kişi canlı yayın izliyor şu an. Arada bu arada duruyoruz o internetten. Şu Erkan Özarman meselesine niye dönmemiz lazım biliyor musun? Bak Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, efendime söyleyeyim kim? Burak Özçivit, Kenan İmirzalıoğlu. Evet. Yazın buradan bana. Bunlar bak daha fazla hani ama bunlar en çok bildiğimiz değil mi? Aslında var ama bir sürü ya şu an böyle. Şimdi bu insanlarla ilgili de konuşuyor oluyoruz. Yani ben bir tek mesela Kıvanç Tatlıtuğ'la Erkan Özarman arasında bir dava mahkeme süreci falan olduğunu, oraları hayal meyal hatırlıyorum. Erkan Bey bize konuk olmuştu hatta. Biz galiba Sacit abiyle olan programa demişti ki bak Kıvanç benim elime düştüğünde hiçbir şeyden haberi yoktu. Zeytin, hiç unutmuyorum bunu çünkü ben yayında şöyle bir fotoğrafım var, böyle ağzım açık bakıyorum. Diyor ki zeytin ezmesiyle, siyah zeytin ezmesi var ya, zeytin ezmesiyle havyarı bile bilmiyordu, ben öğrettim dedi. Ben bunu böyle kulaklarımla canlı yayında duymuştum mesela. Sonra mahkemelik oldu. Hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Kıvanç Tatlıtuğ çok iyi bir aileden, durumu iyi bir aileden geliyor Adana'da. Kolejde okuyan, spor yapan, yüzme yapan, basketbol oynayan, ne bileyim babasının bir iflası oluyor ama yine de durumu çok kötü değil. İstanbul'a yerleştikten sonra da lise son yıllarında ondan sonra annesine arzu ediyor. Kendisi bu piyasaya girmek bile istemiyor. Basketbol yolunda ilerlemek istiyor. Sonra sakatlanınca falan annesini giriyor derken işte birinci oluyor. Ama asıl Erkan Özarman Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğraflarını kasalarda sakladı. Söyledi, biz hiç unutmuyorum. Ben yayında ağzımı kapatmadım. Dedi, bak hiç unutmuyorum. Burak Özçivit için dedi ki o zaman Burak Özçivit daha ortada, bu hani kuruluş Osman bunlar yok ama hani çok tutmuş. Dedi ki bu dedi Burak Özçivit dedi değildi dedi. Ne derler onun ismi?
aday bile değildi dedi. Yani hani yarışmaya katılmayacaktı. Biz dedi yarışmacıların fotoğrafını çekmek için bir stüdyoya gittik dedi. Bak, bu rahatlıkta anlattı. Stüdyoda dedi böyle dolanan bir çocuk gördüm. Bir oğlan böyle kara yağız dedi. Ben getirin şunu dedim dedi. Getirdiler, baktım, çok beğendim. O da dedi beni mutlu etti, aldım dedi ya. Ben bunu dinledim yani Tabii canlı yayında. tabii. Bunun gibi yıl içinde de uygun bile olmasa beğendiği kişileri seni best model yapacağım diye neler neler yapılmış. Best model yarışmasına bile girmemiş ama neler neler olmuş. Yani bunun gibi o dönemde biz bu konuyu magazin programlarında, televizyonda beni de canlı yayınlara bağlayarak işlemiştik. Ve de Türkiye'nin her yerinden bana Erkan Özarman'la ilgili insanlar ulaşmıştı. Çok büyük bir sorunlar yaşandı o best model yıllarında, yarışması yıllarında. Bir şey soracağım. Sen yayınlara bağlandığında, insanlar konuşmaya başladıklarında, bu arada yani Erkan Bey de şimdi bu söylediğim cümle biraz garip geliyor. Yaşıyordu o zaman. O zaman yaşıyordu. Bana tepki falan da gösterdi. Sana ne dedi? Mesela ne dedi? İftira hiçbir şey diyemedi. Ben ispatlı röportajlar verdim. İspatlı röportajları yayınladım. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Yatsın kalksın yani, yat artık, her neredeyse orada yatsın kalksın. Bu cep telefonları falan çok ilerlemeden bu gitti aramızdan. Çünkü o zaman bunu yapsa, o çocuklara yaptıklarını şimdi yapsa böyle boy boy her gün seyrederdik. Zaten yani hapis cezası alırdık. Sen elle tacizden bahsediyoruz ya. Yani hani bu böyle artık söz ne yakışık. Tabii. Korkunç bir şey bu yapılan ve senelerce yapmış bu adam. Yani inanılmaz buluyorum bunu. Hani tabii. Yani buna susmuş olmamıza da çok üzülüyorum hep beraber. Gerçekten üzülüyorum. Yani o insanların bunu zorunda hissetmesine de çok üzülüyorum. Bizim sektörde de işte gazetecilikte bile şu vardır. Genel yayın yönetmeni seni severse köşe yazarı olursun. Ne alakası var? Köşe yazarı olmak için seni bir genel yayın yönetmeni sevmesiyle ne alakası var? Yazı yazabilmen, bir bakışa sahip olman falan lazım yani. Adam seni sevsen olur, sevmez. Yazına bakacak. Öyle olmuyor ama işte o işler. Ben çok sinirleniyorum gerçekten. Çok garip geliyor bana. Yani çok önemli bir konu. Bu kadar sosyal medyanın konuşması gerekli bence de. Bu ifşalar bence bazı kişileri korkutacak Pelin'cim. Daha az yapılacak. Daha az insanlar korkacak, beni ifşa eder diye bir mesaj atamayacak mesela bunları görünce. Yine de bitmez tabii. Bitmez ama ben de uğradım mesela. Sana kim 1996 yılında. Kim ne yaptı? Ben 77 doğumluyum. Evet, 19 yaşındayım. Bodrum'da sahne alıyorum. Bodrum'un da o zaman en güzel mekanlarından. O yine böyle bir Ağustos ayı, 17 Ağustos. Benim o zaman yapımcım, yani plak şirketi sahibi beni aradı. Eyvah. Onurcuğum, akşam konserine, akşam sahne programına Ferdi Özbeğen gelecek dedi. O gün de doğum günü dedi. 17 Ağustos'ta doğum günü. Ben de annemle hemen pasta yaptırdık. İşte bir sanatçı arkadaşı, 2 kişi geldiler. En önde masalarını ayırtmıştık. Ben sahne programımı yaptım. Birlikte dertliyim, ruhuma canımı sardım da yine gibi Türk sanat müziğinin Gündüzüm Seninle, Gecem Seninle gibi Türk sanat müziği şarkıları okuduk. Ve işte ben yine sahne program, o gün orada uğurladık. Sahne programları yaptığım dönemde işte Bodrum'un Barlar Caddesi'ni bilirsin. Orada gezerken ailece sürekli Ferdi Özbeğen'e rastlardık zaten. Ferdi Özbeğen uzun süre otellerde yaşadı. Bodrum'da bir otelde. Evine gitmez, evine açmaz, otelde kalırdı. Maddi durumu da iyi tabii. Bir şey soracağım. Bir gün taciz, evet. Seni taciz etti yani. Oraya gidiyoruz galiba. Evet, seni taciz işte bir gün ailemle hep rastlıyorduk. Ailem olmadan rastladığımız zaman orası da kalabalık bir yer, Barlar Caddesi'ni bilirsin. Hem yürüyüş yeri olsun hem sohbet ediyoruz. Bir arkadaşlarımla da buluşacağım. Bir mekana gidecektik hatta. Sahne programım bitmişti. Böyle o zamanlar
klaplar daha çok böyle diskolar vardı o yıllarda, bilirsin, 90'larda. Onun gibi Bodrum'da bir yere gidecektik. İşte benimle bir 10 dakika sohbet etti. Yani gitme bu gece falan, otele gidelim derken işte böyle elle tacizler oldu o zaman. Yazabilir miyiz tırnak içinde Onur Akay 2 nokta üst üste Ferdi Özben beni taciz etti, kapa tırnak. Ben KC'yi söyledim. Bu dursun çünkü bunu bütün magazinciler alacak. Ne yaptın Onur peki ya? Yani ne yaptın öyle bir Hiç anda? kimseye şimdi o zaman ben annemlere de söyleyemem. Mümkün değil yani bu konuyu. Hiç kimseye söylemedim uzun zamanlar. Yıllar sonra aileme anlattım ama bir programda ilk kez anlatıyorum bunu. Yani bu ilk Ferdi Özben'le şeyleri anlattım, hep bu olayları. Hani bir arada bulunduğumuzu, Bodrum'da görüştüğümüzde bu olayı ilk kez söyledim. Baktım herkes ifşa ediyor. Ne yapalım, söyleyelim dedim. Hiç çekinmedim. Aradan zaman geçti Pelin. Ya 19 yaşındasın yani, düşünemiyorum o an hissettiğim. Tabii. Ferdi Özben, yani Allah rahmet eylesin, ben de sürekli bir ne yapayım, bir rahmeti önce okuyayım ama hani 19 yaşında, bakın yani aradaki yaş farkı, ismin büyüklüğü, elle taciz diyoruz. Yani ne yapsın? Ne yaptın? Kaldın. Ağla, insan ağlar eve gider herhalde. Düşünüyorum ki hani ne yapar, bunu nasıl yapar? Hatta menajerime de sordum. Onun öyle ilgi duyduğu şeyler var dedi. Sevgilisi falan var dedi o zaman. Ama ben anlatmadım. Yani öyle bir ilgi duyan biri mi diye sordum. Hiç ben onu bilemiyordum o zaman. Konduramazdım yani. Peki böyle anlayamazdım. Zaten de küçüktüm. Çaktırmadan da, yani bu işte şöyle bir şey de var, yani bazen böyle aleni, mesela Zeki Müren'inki aleniymiş, Hamlet diyor. Bir de böyle çaktırmadan yapılır ya, hani yanlışlıkla elim çarptı. Bu kadınlara çok olur mesela, hani benim de bildiğim, hani ben yanlışlıkla bilmem ne yaptım falan, insan şöyle oluyor. Ben mi yanlış anladım? Eli değdi ama yanlışlıkla değdi diyor. Hani bu öyle mi, yoksa gerçekten böyle bir... Yok yanlışlıkla değil. Yani aynı Zeki Bey gibi böyle cinsel organı elleme gibi ve otele gidelim gibi. Evet, öyle bir şey. Evet. Aman ya. Ay rezalet ya. Sonra aradan 4 sene 2000 yılına geldik. Tamam. İşte 23 yaşında mı oluyorum? 77'li olunca 2000 yılında tabii. O zaman yine Bodrum'da, bu sefer de Bodrum'un yine çok önemli bir mekanlarıydı. Şal. Belki bilirsin. Haftanın belli günleri ben sahne alıyorum. Belli günü Mine Koşan alıyor. Belli günü de Yeliz alıyor. Popçu, eski meşhur. Çok severim. Evet. Açılış gecesi ben sahnedeyim. İşte Ali Şen'le Banker Castelli beraber geldiler. Banker Castelli'nin oğlu açmıştı barı, Deha Özden. Yine Fatih Yürek geldi, Semra Özal geldi, dinleyiciler. Suat Sayın'ı da gündüz biz Mine Koşan'la yolda rastlamıştık, onu çağırdık. Suat Hoca geldi, babamla birlikte oturuyorlar falan. Birçok, Ahu Tuğba en önde. Zaten Ahu Tuğba her akşam oradaydı. Ki Ahu Tuğba mesela gözümün önünde tacize uğrardı. Bacaklarını ellerlerdi. Bacakları çok güzel. Öyle normal sahne programı yapıyorum ben. Mekanda bir kişi alkollü gidiyor bacağını, ama Ahu Tuğba bir yumruk atardı, adam arkadaki masaları bile devirirdi. Ahu abla erkek gibiydi. Yani Allah'tan yani o nedir ya? Peki o sahneye çıktığında yani yine Ferdi Bey mi geldi? Hayır. O zaman Cemil İpekçi gelirdi. Cemil İpekçi her gece hemen hemen gelirdi. Her geldiğinde böyle göğsüme sıkardı. Her an eliyle. Her an eli göğsümdeydi. Cemil İpekçi espri desem ama her an ben sahnedeysem bile böyle eğil derdi, göğsümü sıkar. Bir yerde beni sıkıştırır, göğsümü sıkar kuliste. O da öyle bir şaka değil yani, böyle bir taciz, şaka gibi de görünse de sürekli böyle elle taciz ederdi beni. Ben daha küçüğüm o zaman. Yani. Kardeşim ismi yapalım, değiştirelim de bari. İşte, Cemil İpekçi sahne yıllarım böyle çok profesyonel sahne yılları yani. Hani ben 93'lerde başladım ama o zamanlarda az solist çıkıyorum, yine güzel mekan, fakat bu sefer bütün ünlü isimler karşımda, en özel yerlerde sahne alıyorum. Ve bu olaylar yaşanıyor. İşte böyle Pelin'cim, ben de böyle 2 kere uğradım sahne yıllarında. Mesela demin biri bir yorum yapmış. Diyor ki, kaçırdım hanginiz bilmiyorum.
X kuşağı, Y kuşağı mı, Z kuşağı mı en son? Yani yeni kuşak daha doğrusu. Yeni jenerasyon Z değil mi? Bunu affetmez. Şimdi mesela biz böyle anlatıyoruz. Hani Cemil İpekçi beni taciz etti. Hani işte göğüs ucu mu diyeyim, meme mi diyeyim, ne diyeyim? Orayı böyle mıncıklıyormuş galiba. Anlamış değilim. Mesela Tabii, bunu her geldiğinde önce öyle yapardı. böyle bir şey olabilir mi ya? Şu yeni jenerasyondan birine yapsın da bakayım ne oluyor yani. Şimdiki yeni jenerasyonda erkekler de kadınlar da susmuyor. Öyle benim yok göğüs ucuma mıncık falan. Tabii. Hayırdır diyorlar ya. Mesafelerine ve sınırlarına çok daha sahip çıkıyorlar. Yazık, günah. Çok ayıp bir şey Seneler yani. sonra ben zaten aileme Ceza... bunları anlattım. Ne dedin anlatınca? Yani artık tabii ki şaşırdılar. O zaman niye söylemediğimi sordular falan ama artık zaten iş işten geçmiş, seneler geçmiş. Bunun bir ispatı yok ki, o zaman neyle çekeceğim de göstereceğim. Barda belki kamera bile yok. En kaliteli barı Bodrum'un ama belki var ama kamera bilmiyorum. Vallahi... T.A. Özdemir'in barıydı. Banker Castelli'nin oğlunundu. İşte yaz sezonu programları yapıyorduk. Öyle Pelin'cim, yani demek istediğim erkekler de tacize uğruyor. Sadece bayanlar değil. Yok, o konuda bu arada çok şeyim yani, buradan da bak yorumlar, bunu konuştuğumuz için herkes teşekkür ediyor bu arada. Yani bu konunun konuşulması lazım çünkü insanlar bir şekilde artık susulmaması gerektiğini düşündüğü için bu taciz meselesini özellikle, mesela Cemil Bey hayatta. Şimdi sana şunu soracağım. Şimdi bu yayından sonra bir açıklama yapar mı? Ben öyle bir şey yapmadım. Ben Onur'a şaka yaptım. Ponçik ponçik espri yaptım der mi? Ne yapar? Mesela bunu duyacak ve görecek mesela. Bilemem. Ama mesela bir kere yapılır değil mi espri, böyle bir kere yani hiç yapılır. Yani. Espri bile olmaz, öyle bir espri bile. Ama her akşam gelirdi Cemil İpekçi beni sahne aldığım mekana. Her akşam gelip, ben neredeysem sahnede olmayayım, başka yerde olayım, oraya kadar gelip sıkardı yani böyle. Yani bunu buradan ben bilmiyorum. Yok öyle yaptım diye dönülmez buradan. Onu özellikle söyleyeyim. Çünkü bir de şöyle de bir durum var. Artık bu ifşalardan sonra beyefendilerin, yani ifşada ismi geçen isimlerin işlerine hemen son veriliyor. Bak, Ozan Güven meselesi, 7 kocalı Hürmüz'de, yani bunun da yorumunu çok merak ediyorum senden. Şimdi Müjdat Gezen, tanıyorsun Müjdat Gezen'i. Tabii. Benden çok daha fazla da biliyorsun ve tanıyorsundur bu arada. Müjdat Gezen bir oyun sahneye koyuyor. Bakın, oyunun ismi 7 kocalı Hürmüz. Hepimizin bildiği hikaye. Orada Ozan Güven'e rol veriyor ve afişte de duruyor ve bütün hikaye böyle patladı, biliyorsunuz. Yani esasında Müjdat Gezen'e tepki verdi herkes. Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye, buradan çıktı. Şimdi ben sana şunu soracağım. Müjdat Gezen'in bu tavrı hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu açık bir şekilde, hani ben bu iddiayı, ki Ozan Güven'in mahkemede bir kararı da var, bu işi yaptığına dair bir karar alındı. Ona rağmen bunu yapmış olmasını, Müjdat Gezen'in bu tavrını nasıl buluyorsun? Geri adım attılar sonra. Oyundan çıktı ama günün sonunda afiş basıyor. Ne düşünüyorsun? Evet, yani hemen yapılmalıydı öyle. Sonradan gelen tepkilerden sonra yapılması. Rol teklif edilmeli miydi sence yani? Hayır, kesinlikle edilmemeli. Ama mesela edilmiş, devam eden bir projede olduysa bile o anda bitirilmeli. Yani teklif edilmemeli. Tepki gelince yapılmamalı yani. Belki tepki gelmez diye teklif ettiler herhalde işte. Aynen öyle. Aynen oldu. Ondan sonra da tepkiyi görünce iptal ettiler. İşte mesela Gülşen de, popçu Gülşen de fotoğrafçı arkadaşı için tamam dediği doğru. Hani kesin karar olmadan kimse suçlu değildir ama öyle de korunmamalı. Yani öyle de o kadar da yani kendi de fotoğrafçısı diye. Şimdi orada deliller var. Kız sadece konuşmamış. İfşa ederken mesajları, her şeyi de ortaya koymuş yani. Bir de günün sonunda bugün pazartesi yapacağımız yayında da bunu konuşacağız. Kadın beyanı esastır meselesi var. Yani bu tartışılır. Tartışmaya açık olduğu konular var aslında ama tartışılır. Başka şeylere kullananlar da oluyor. Benim tanıdığım var. Doğru. Beraat etmiş, ispatlanmış. Sadece onu hapse sokabilmek için, onu işte aralarında miras kavgası olduğu için iftira atmış kadınlar da biliyorum. Yani bunda da belli bir şeylerin olması şart. Bu da var ama günün sonunda hani mesela şunu da söyleyeceğim. Bak,
Pelin Hanım, sektörde 200'lü Yeşilçam'ı düşünün. Hakim öldüren, karısını döven, başına bardak koyup ateş eden adamı hala baş tacı et. Duayenler neden laf söyletmiyor? Hakim öldüren, karısını döven Yılmaz, anladım. Geçenlerde bu tartışma tekrar vardı. Yılmaz Güney'den bahsediyorsunuz diye düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeceğim bunun dışında. Günay Hanım'ın soyadı neydi? Karacakaya mı? Günay Karacaoğlu. Bildin mi Günay Karacaoğlu'nu? Günay'da mesela şöyle bir şey koydu Onur. Ozan Güven'in fotoğrafını koyup dedi ki işte Günay ben, kadınım. Ozancığım işsiz kalırsan bizim evde her zaman işte nedir, tencere kaynıyor, fasulye yemeye gel falan. Şimdi bu nedir yani bu? Yani mi diyor yani, Ozan'ın yanındayım, Ozan suçsuz mu diyor? Bir kadın olarak yanındayım mı diyor? Ne diyor yani? Ve niye diyor? Yanındayım diyor yani. İşte yani bu şekilde onu temizlemeye yani çalışıyor ama nasıl temizlesin? Bir de çok yani yakın çevrelerinde ben de duydum Ozan Güven'in suçsuz olduğunu ama kesinleşmiş suç var değil mi? Kesinleşti yani. Evet, karar çıktı. Yani. Kararı var adamın. Tabii. Bir de şöyle bir şey var. İşte bakın. Demek ki kendileri de böyle şeyleri doğal görüyorlar ki, normal görüyorlar ki böyle bir şeyin arkasında duruyorlar. Şuna çok okeyim Onur. Yani mesela bu ifşalarda bir iki adam çıktı, erkek. Fotoğrafçı çıktı, bir tane yönetmen çıktı. Kayanç Ayaydın, ismini verebilirim çünkü açıklama yaptı. Kabul etti. Tabii çıktı mesela. Ama kabul etti. Dedi ki evet, o mesajı ben attım. Bu mesajdaki de benim. Kabul, evet. Hani bir de şu var, ben o değilim, ben yapmadım diyen var. Kabul etti, özür diledi. Ben bunu önemsiyorum. Yani biz Ozan Güven'in ağzından bugüne kadar bir özür duyduk mu? Herhangi bir özür yani. Duyduk mu bir özür yaşananla alakalı? Ahmet Kural'ın ağzından ben duymadım vallahi. Ben de duymadım. Yani duyduk mu Ahmet Kural'ın arkasından? Yani ağzından çıkıp duyduk mu? Duymadık. Gassal hala oynuyor değil mi? Al başrol işte. Tabii. Gassal. Ahmet Kural'ın hikayesi niye ortada değil? Bu kadar Ozan Güven konuşuyoruz. Onu niye konuşmuyoruz? Orada da felaket bir şey var. Sıla'yla yaşadığı şeyler. Hepimiz gördük ya, canlı yayında izledik yani hani günün sonunda. O yüzden ben çok bunları böyle unutulmuş ne zannediyorlar biliyor musun? Ay bu oldu. Unuturlar nasıl olsa. Ben her zaman söyledim. Şiddet bir insanlık suçudur ve unutulmaz. Bir şiddet uyguladıysanız birine ömrünüzün sonuna kadar bunu böyle leke gibi taşıyacaksınız. Alnınızın ortasında ve unutturmayacak insanlar sizi. Bu böyle bir şey. Tabii. Yok, unutulur. Ve de herkese de örnek olacak. Onun yaşadıklarını görecek ve bu piyasada herkese örnek olacak bunlar da. Bundan sonra yetişen yeni nesil Z kuşağı daha bilinçli bence. Daha farklı geliyor. Bak, böyle şeyler daha azalacak gibi geliyor. Yok. Bir şey soracağım sana. Şu yorumu görebiliyor musunuz şu an ekrandaki? İlk doktor karısına el saldırdığında karısı o yakışıklı Yeşilçam aktörünü boşamıştı. İkinci karısı yıllarca dayak yedi. Kimse de ben bu adamla oynamam demedi. Şimdi ben bir tahminim var bununla ilgili. Hatta yani aileyi de tanıyorum. Ama hiç böyle bir şey duymadım ben. Yani böyle bir şey meselesini bilmiyordum. İkinci eşi. Ama yani sadece bu dönemde değil, eskiden de vardı yani. O doğru. Tabii vardı. Olmaz mı? Neler vardı? O zaman işte tacize uğrayan, hatta tecavüze uğrayanlar var. Çocukları çıktı ortalara. Yani. Evet. Mesela onu hiç konuşmuyoruz yani. O artık oraya giremiyorum ama var. Yani şimdi de vardır belki. Şimdi bile vardır. İleride çıkar yani. İlahi adaletin işlediğini de gördük biz bu memlekette. Bilmem anlatabildim mi? Yani çok kadının canını yakmış, bazı ünlü beylerin canının yanışını ana haberlerde izledik. O kadar söyleyeyim hani. Bunları konuştuk, unutmamamız lazım. Bu adamları ondan sonra böyle göğsümüze basıp ne güzel sesi var falan demememiz lazım. Bunları hatırlıyor olmamız lazım. Tabii. Aynen öyle. Bu konuyu çok konuşmak lazım yani. Evet, burada sürekli yani Mert ve Afra konusunu muhakkak ayrı, Metin Akpınar değil. Mert ve Afra konusunu konuşmamız için bekleyenler var ama bu konuyu da konuşmamızı isteyen çok kişi için üzerine gidiyorum.
İbrahim Bey, İbrahim Tatlıses'in adını zikretti bir yorumda. Bilmiyorum, öyle siz söylediniz. Normalleştirme yapılmamalı. Önemli olan bu. Yani bunu normalleştirmemek gerekiyor. Yani en azından kabul edecek, çıkacak. Tayyip Aydın nasıl çıktı? Ben de yıl başında böyle hadsiz bir mesaj attım dedi. Yani bir yılbaşı. Mesajın saatine baktım Onur. 2.54'te mi 2.30'da atıyor. Sonra 3.54'te bir tane daha atıyor falan. Bu arada yani biz avukatla yayın yaptık. Gece 12'den birden sonra atılan mesajlar hakimler tarafından daha da ciddiye alınıyor. Ona göre hani gece sabaha karşı onlar atılınca bu iş olmuyor. Ama en azından adam çıktı, kabul etti ve bir açıklama yaptı. Bazıları özür bile dilemeye tenezzül etmiyor. Profesörler var, tarihçiler var, yazarlar var. Yani sadece böyle oyuncu bilmem değil yani. Bambaşka böyle çok tırnak içinde entelektüel insanlar da var. Tabii bir tane profesör tokat attı ya böyle poposuna bir öğrencisinin. Yani. Mesela kabul edilemez bir şey. Yani ben delirdim orada yani. Seni de çıkaramadım, meşhur. Şengör. Evet, o. Evet, yani seneler önce Celal Hoca, ben de hadi onu anlatayım, Hande Erçel'e girelim ondan sonra konuya yani. Milliyet'teyiz. Röportaj yapılacak. Celal Şengör'le. Zeynep bizim kültür sanattan Zeynep çok başarılı bir gazetecidir. Zeynep röportaja gitti. Ve Celal Hoca kapıyı boxer'la açtı. Boxer. Fotoğrafları var Milliyet'te. Girin arama motoruna yazın. Böyle o fotoğraflarla da kütüphanenin önünde poz verdi. O röportajın fotoğrafları donludur. Başka da bir şey söylemem herhalde gerek yok diye düşünüyorum. Peki. Kısa bir süremiz kaldığı için Hande Erçel konusuna da girelim. Evet, bu konuda ben her zaman TRT bazında hayal kırıklığı uğruyorum ben o konuda. Yani Ahmet Kural'ın bu meselesinin bu kadar üstünün kapatılmasından çok rahatsızım. Marlon Brando da doğru söylüyorsunuz. Peki şimdi aşkım biraz Hande Erçel, çünkü süremiz azalıyor. Tacizi biz Onur'la tekrar konuşuruz. Evet. Bu dosyada. Biraz sonra da Afra Saraçoğlu'yla ve evet, o iki konuya lazım. Ramazan Demir'le ilgili özel bir şey söyleyeceğim zaten. Hangisine önce girmek istiyorsan. Hangisini önce istiyorsan. Buyursun. Şey yapalım. Neden bu ayrılığın perde arkasını zaten konuşuyor insanlar çok. Hande Erçel aslında yeni ayrılmadı Pelin. Hande Erçel bir ayı falan buldu ayrılalı. Yani daha önce onlar geçen sene evlenmeyi düşünüyorlardı aslında. Aile biraz ileri tarihe alınmasını isteyince bu senenin başlarında olacaktı. Bu dizi ve film, yani Hande Erçel'in Barış Arduç'la çıkan dizisi ve filmi, oradaki sahneleri Sabancı ailesini rahatsız etti. Hande Erçel de çok evlenmek istiyordu. Her şeye hazırdı evlenmeye. Sürekli artık ben istenmeyen gelin olmak istemiyorum, bunun adını koyalım diye Hakan Sabancı'yı zorladı. Fakat aile istemeyince Hakan Sabancı da ailesine sinirlenmiş. Aslında Hande Erçel'i seviyormuş. Ben yakın çevrelerden duyuyorum hem onlara hem Hande Erçel'e. Hande Erçel de seviyormuş fakat bitiren Hande Erçel olmuş. Eğer ki evlenmiyorsam ben artık yokum deyip işte her şeyi siliyor. Zaten Arzu Sabancı da bir paylaşım yaptı. Evet orada... yani kına yaktım diyor herhalde. Kına paylaşımı, bir kına kutusu falan herhalde yani. Şimdi şöyle bir şey var. Seda Akgül, kulakları çınlasın Seda Akgül, ama bu konuyu dün yorumladı. Seda çok sert yorumluyor. Yani ben seyrederken böyle ürküyorum. Çok sert. O Arzu Sabancı'ya direkt seslendi. Vallahi billahi yani umarım Arzu Hanım izlemiştir. Yani kimi dedi istiyorsunuz oğlunuza dedi. Yani kimi uygun gördünüz, niye beğenmediniz falan diye bayağı böyle bir şey yaptı. Enteresan buluyorum. Çünkü Onur kız oyuncu. Yani Hande Erçel'in mesleği ne? Oyuncu. Yani öpüşecek tabii ki. Yani oyuncu dediğin şey belli bir format değil ki. O herkesi canlandırabilir. Kızın mesleği bu ya. Ben anlamıyorum yani öpüştü tabii diye. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Çok saçma. Dikkat edersen şimdi bundan sonra gelecek Sabancı ailesinin varisi de yine ünlülerle gezecek. Ama kendi istedikleriyle evlenecek. Hep böyle oluyor işte. Daha önce de yaşandı. Ünlülerle geziyor, ailesinin istediğiyle evleniyor. Şu bak dayanamıyorum, bunu da söyleyeceğim, dilim şiş. Hem yani evet öyle oluyor. Sonra mesela Hacı Sabancı yokmuştu. Bak gayrimeşru çocuğu çıktı. Tabii çıktı. Yok benim değil dedi, %99.9 çıktı rapor.
rapor, DNA raporu. Ne oldu? Nüfusu aldılar. Oldu bunların hepsi. Şu 2-3 ay içinde olmadı mı? Oldu. Evet. Hatta kendi çocuğunun, evlendiği hanımefendinin olan çocuğunun hazırlanan odasını göstermişler. Sosyal medyada da yayınlandı. Ama yani koskoca Sabancı ailesi hiç oda gösterir mi yani? Bu nasıl bir şey böyle? Öyle bir oda gösterilmesi. Bir sürü savaşlar, aç çocuklar var Gazze'de, neler yaşanıyor. Çok yanlış buldum ben onu gösterilmesi. Diğer çocuğuna da aynı şeyleri yapmak zorunda o zaman. O gayrimeşru olarak çocuğuna. Yani yapmayacak, şöyle oluyor o iş. Ben Emrah'tan biliyorum yine. Emrah nasıl şimdiki o yeni olan, sonradan olan çocuklarına babacım diye dolanıp Tayfun'u tanımamazlıktan geliyor ya senelerdir. Evet. Çok çekti çocuk. Burada da öyle olacak. İkincisi de ben o odayı gördüm. Gördünüz mü? Nazlı Sabancı çocuğun odasını gezdirdi. 2 yaşında çocuk. Yani çok lüks içinde yaşayabilirler. Çok zenginler, okey. Ama yani gerçekten abi yani gösterilmez. Yani şu dönemde Türkiye'deki bu ekonomik durumda ayıp onu göstermek. Rezalet. Ben Hande Erçel'in yanındayım. Hande Erçel'i destekliyorum. Hande Erçel'in adı da var. Evet. Soyadına da ihtiyaç yok. Soyadı da var. Parası da var. Türkiye'nin en çok kazanan bayan oyuncusu, kadın oyuncusu. Hiç ihtiyacı yok. Çok daha yakışıklılarına layık bence. Peki bir şey onun soracağım. için ben onu destekliyorum. Yanlış yaptıklarını düşünüyorum ailenin. Barışır mı yani? Buradan ben şöyle bir şey duydum. Hani Hande Hakan Bey bir yüzük alır gider evlenme teklif ederdi. Belki o zaman barışırlar. Arzu o zaman barışabilir tabii. Bir aşk oldu aralarında. Güzel bir ilişki yaşadılar. Dünyayı gezdiler. Tabii barışabilir tabii öyle bir şey olursa da artık aile bir kere kesti ya bir daha istemez bence. Baskı kurarlar. Ya zaten yani, Arzu Hanım işte bir fenalık geçirirdi. Arzu Hanım bir fenalık geçirir. Yani bir Özge Ulusoy vakası da atlatıldı o ailede biliyorsun şeyden. Tabii. O yüzden yani sıkıntı olur. Arzu Hanım'ın sağlığı saati elden ama Özge Ulusoy bilinmeyen ne ünlüler var. Ben İstanbul'da Boğaz'da oturduğum için Ortaköy'de Bebek'teki Lukka'yı biliyorum. Yani orada neler yaşanıyor, neler oluyor. Her şeyi görüyordum. Yani. Özellikle ama şimdi özellikle giden kızlar da var ünlülerden. Sırf Sabancılara görünmek için. Ya sadece onlar değil. Tekneyle geliyor ya onlar. Tekneyle geleceği günü biliyorlar. Hacı var, Hakan var, Kerim var. Bir tane de şarkı söyleyen ne? Faruk var. Evet. Başka herhalde evet. Kaç kişi bunlara hamledeceğiz diye işte. Artık bundan sonra yeni nesil gelecek. Yani özellikle onların önünde oynayan, masa tutan ünlüler de var yani. Kendini göstermek isteyen, onlara mesaj atan. Vardı ya bir Cicişler miydi neydi? O çıplak fotoğraf bile atıyordu onlara video. Bir tanesi hapiste. Bak o da tacizden hapiste. O da bir erkeği taciz etti. Küçük bir çocuğu taciz etti. Yani reşit erkeğin odasına reşit olmayan bir erkekle zorla ilişkiye bak diyorduk ya işte. O ondan dolayı çok uzun yıllar hapis aldı. Yani hapiste şu anda. Tövbeler. Onun böyle hacı diye çektiği bir video vardı. Arar bulursunuz. Arama motorunda var. Hacı. Yani gerçekten Arzu beni de arardı. Beni de ayda bir kere intihar ettim diye arardı. Nasıl intihar ettin? Nasıl konuşuyorsun derdim. İntihar ettim. Onur beni yazar mısın? Kim bu? Böyle. Bu araya? Cicişler. Cicişlerin bir tanesi. Hapiste olan herhalde. Evet. Ceyda. Ya bilmiyorum, Allah akıl fikir versin diyorum. Bu arada buradan enteresan iddialar geliyor. O söylediğiniz çok ağır. Onun ispatı olmadan, Esra'ymış bu arada, ispatı olmadan onunla ilgili konuşamayız. Müjdat Gezen'le ilgili çok sert bir iddia var. Onu bilemeyiz. O çok ağır söylediğiniz. İspatı olması lazım. Peki sizi kırmayayım. Çok az süremiz kaldı. Çok da kalabalıksınız. Afra Mert'e girmek durumundayım ama önümüzdeki çarşamba yine bu taciz dosyalarına vesaire konuşuyor olacağız. Buyursunlar. Afra ve Mert aşkında son durum nedir? Bununla kapatalım. Evet. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in barıştığını söylemiştim. Afra cumartesi günü bitirdi buradaki işini. Çekimleri bitti. Asos'ta dizi çekimleri vardı.
İşte bugünlerde de İstanbul'a dönmüş olması gerekiyor ve bir yurt dışına gidecekti tatile. Amerika'ya da gitme planı var ama o daha kesinleşmemiş, ama yurt dışı tatili planı vardı. Ondan önce de Mert ona sürprizler hazırladı. Mert'in dizileri devam ettiği için dizi çekimleri herhalde bittikten sonra, onunki de sonlara yaklaşacak. Bittikten sonra bir tatile gidecekler ama Mert asıl başka bir sürpriz hazırlamış. Mert'in görüştüğü başka bir ünlü isimle ben de görüşüyorum. Ondan öğrendim. Yani Afra için kendi evinde profesyonel ve teknolojik donanımlı bir oda hazırlamış. Çok ilginç. Yani senaryoları dijital olarak okumak için yüksek kaliteli ses sistemi varmış odada. Çok değişik. Yani YouTube, yani mesela yani Afra için bu odayı yapmış. Afra odada ne yapacakmış? Herhalde şöyle senaryoları karaktere girmek için işte ihtiyaç duyduğu müziği dinleyebilecek, dizilerdeki sahneleri izleyebileceği bir sistemmiş. Konforlu okuma köşesi varmış. Tekstler okuma provaları olur ya en başta, böyle okuma provalarıyla başlar. Yani orada çevrim içi toplantılar yapılıyormuş, castingle, yönetmenle. Ev nerede ev? Ev nerede ev? Mert'in evinde yapmış bunu. Mert kendi evindeki odada hazırlamış. Sarıyer'de Mert'in. Afra'nın bize yakın. Ortaköy'e yakın. Yakınız. Yani ben hiç bilmiyorum ama nasıl bir para kazanılıyorsa, nasıl evler. Ben çok merak ediyorum. Yani muhteşem para kazandıkları için muhteşem evleri, bir Hacı Sabancı kadar olmasa da çok güzel evleri olduğunu düşünüyorum. Mert'in evini özellikle merak ediyorum yani. Bak diyorlar ki yapar. Kral Mert. İkisi de mütevazı. Ama yatırım yapmaya başlayacaklar. Evet. Almış, sen bilirsin. Afra'nın böyle kenara yani mesela parasını nasıl değerlendiriyor? Daha çok şu anda ev alarak. Bizim buradan da aldı. İstanbul'dan da alacak. Yani o yatırımlar. Yani çok güzel para kazanıyorlar. Daha tabii her şey de çok pahalı. İstedikleri evlere ulaşabilecek kadar da çok da zengin değiller henüz. Daha yeni olacak inşallah. Afra Hanım'ın bir reklam anlaşmasının bedelini burada okumuştuk. Yapma yani, çok iyi kazanıyorlar. Evet. Peki bir şey daha soracağım. 15-20 milyon ama evler çok pahalı. Evler 10 milyondan aşağı. Evet, hele Boğaz'da istersen hiç bulamazsın bizim oralarda yani. Onun için ekonomik olarak harika olduğumuz için, ekonomimiz o kadar iyi ki o yüzden zaten yani onlar bile alamıyor, düşünün. Peki bir şey soracağım. Tabii eskiden çok iyiydi. Yani rahat alabilirdi. Ama şöyle bir şey var, asıl bunu söyleyeceğim. Bu konu izleyiciler tarafından bilinmiyor. Çok yakında herhalde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasında takipleşme geliyor. Birbirleriyle kavga ediyorlarmış. Ama kavga yani. Esprili. Takılıyorlarmış. Sen önce beni takip et, sonra ben seni takip edeceğim. O da ona sen önce beni takip et, ben seni sonra takip edeceğim diye. Herhalde bugünlerde takipleşme gelecek. Bir şey soracağım. Daha önce birbirlerini takip ediyorlardı. Küsüp mü takibi bıraktılar? Öyle mi oldu? Tabii. O zaman bir tartışma vardı. Bir kere öyle bir oldu. Sonra da yapımcı dizi devam ediyordu. Şimdilik takibe almayın. Çocuk oyunu gibi bir takip ediyorsunuz, bir bırakıyorsunuz. Dizinin reytinglerini etkiler demişti. Uzun süre takibi alamadılar. Sonra başka olaylar yaşandı. İşte o bildiğimiz şeyler çıktı. Mert'in görüntüleri. Selin Hanım. Ve de o günden bu yana takipleşme yok ama yakında gelebilir. Buradan sürpriz vereyim. İşte İstanbul'da da kendilerine gelen film tekliflerinin o odada okumalarını yapacaklar. Senaryo okuyacaklar. İşte yeni projelerine çalışacaklar. Bakalım, zaman gösterecek ama Afra ile ilgili duyduğum bir şey de var ki biraz zamana bırakıyor. Yani tamamen barışmış, evet affetmiş, görüşüyorlar ama hani bir şeyleri bir deneme süreci, bekleme süreci mi denir, ne bileyim nasıl denir? 23 Eylül geliyor. Ne olacak o dövme? Yok. Ne olacak? O kesinlikle artık olmaz. Daha yeni barıştılar. Zaten ilişkiyi bile zamana bırakıyor.
Afra. Yani belli bir şeyler, bir çekindiği şeyler var sanıyorum ki ama görüşüyorlar. Araları iyi. Yani böylece Mert'in babası Afra'yı çok seviyor Tabii diyorsun. çok seviyor. Mert'in annesi de, Afra'nın annesi de Mert'i çok seviyor. Aileler çok seviyorlar. Zaten aileler görüştü, birbirleriyle evlilik kararı aldılar. Ama birçok şey yaşandı işte. Çok genç. Bu arada Mert Ramazan Demir'in filmi de çok başarılı oldu. Dünya listelerinde 2. sırada globalde. Metruk Adam. Netflix'te yayınlanmıştı. Duygusal bir film. Güzel. Yani başarılılar da çok hem işlerinde. İnşallah aşkta da başarıya ulaşırlar. Bir daha ayrılmazlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar sevgili Pelin Çin'e. İnşallah aşkım, burada beklediler ama yani enteresan. Ben ama şeye üzüldüm. Ben hep şöyle umut ediyordum, hani senle yayın yapıyoruz çok uzun zamandır. Ya 23 Eylül yani bu ayrılık olmayaydı. Hakikaten o tarihte ben de bir şey bekliyordum yani. O kadar dövmeler yapıldı, evet, falan ama olmadı. Ben de sürpriz hazırladığını duyduğumda bu sürprizin daha ne olduğunu bilmeden, öğrenmeden acaba gene bir evlilik teklifiyle hemen 23 Eylül'e yetiştirecekler mi diye düşünüyorum ama sürpriz başka çıktı tabii. Artık zamanla göreceğiz bakalım. Bir gelişme olursa ben zaten Pelin Çin'in seyir defterinden herkese bildiririm. Ya ben anlatır ya Bilal abi anlatır. Zaten Bilal abiyle anlatıyorsunuz. Ama konuyu ikiye bölüyorum. Kızımı da ayırmıyorum, oğlumu da. Öyle derler ya. Bilal abi benden daha bu arada. Bilal abiyi de çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Bilal Özcan da çok değerli bir gazetecimiz. Sen de çok değerli bir gazetecimizsin. Tabii ki yaş olarak benden daha iyi. Bilal abi magazinci bir de, yani sadece magazin konusunda iyi. Hani ben çok daha iyi. Onur gitti. Böyle bir şey. Gittin geldin diyorlar, burada. Onur senaryo yazarı mı, çok komik diyorlar. Bana 3 yıldır öyle diyorlar zaten. Hatta Yalı Çapkını'nın senaryosunu sen bile yazabilirsin diyenler olmuştu. Bunlar da antiler diyorlarmış onlara da. Evet, senaryo yazabiliyorum, kitap yazıyorum, yeteneğim var. Çok da güzel bir aşk romanı yazdım yakında. Afra ile Mert'in aşkı. Neyse, şimdi bir şeyler söylemeyeyim de sonra. Geçenlerde biri mesaj attı. Bak, seni sevmiyor, tamam mı? Sevmiyor derken senin söylediklerine inanmıyor, tamam mı? Fakat bana ne dedi biliyor musun? Pelin Hanım demiş şimdi. Biz bant yaptık, canlı yapmadık ya o hafta. Ben demiş Onur Bey'in, izliyordur şu an. Onur Bey'in söylediklerine inanmıyorum. Külliyen yalan. Ama yine de diyor bak. O kadar tatlı anlatıyor ki dinlemek istiyorum. Niye bu hafta yoktunuz yazmış. Yani inanmıyorum ama çok tatlı anlatıyor. Dinliyorum diyor. Yani ben biraz böyle içine Hicaz makamı katıyorum. Nihavent koyuyorum. Geçkilerle süsleyip. O yüzden ama yani yine antiler, evet, senaryo yazarı olsun bilmem ne, işte evlenmeyecekler diyenler de var ama canı gönülden evlenmesini bekleyenler de var. Pelincim, ben magazin yorumculuğu yapınca böyle bizimki magazin programı değil, magazin faslı oluyor. Bende de fasıl da ben çok değil mi? Ben senin anlatma şeklinden çok mutluyum. Böyle herkese bağırarak çağırarak yapmaya çalışıyor ya bu işi. Öyle olmuyor olmasından ötürü çok mutluyum. Şimdi biz size şunu söyleyeyim. Bir sürpriz hazırlıyoruz size. Sevgili Gökselin Çakmak'la, yani Gökselin Çakmak nedir Onur? Gökselin Çakmak sanat güneşimiz Zeki Ümre'nin son 19 yılının her anına tanıklık etmiş, hep yanında bulmuş en kadim dostu. Biz şimdi Gökselin Bey'le üçümüz size bant hazırlayacağız. Yani bir çekim yapacağız. Canlı olmayacak ama böyle bir özel bölüm hazırlıyoruz. Onun dışında bugün de gördüğüm kadarıyla siz bu ifşa meselesinde bizim devam etmemizi istiyorsunuz yayına. Edelim. Tamam. Şöyle de bir şey yapalım. Şunu da anons edeyim. Onur'a da bana da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şu isimleri de konuşun. Şu bilgi, yani biz de topluyoruz ama ifşa konusunda lütfen bize atın. Biz de araştıralım. Öyle hazırlanarak bir yayın haftaya kısa sürede bu konuyu işleyelim, dosyayı açalım Pelin'cim. Ben de hatta bu Best Model dosyalarını, bende ne arşiv var bir açayım böyle güzelce. Çünkü onu çok hatırladığım kadarıyla ama var yani başka bir sürü insan. O yüzden özellikle o Best Model meselesi
Onu bir Erkan Özarman, yani o taraftaki bir sürü insanın kulağını çınlatacağız ama onu bir oturup açalım önümüzdeki hafta diyorum. Aranızdan ayrılıyoruz. Süremiz bitti diye düşünüyorum. Şöyle bir kontrol edeyim, bakayım. Bitti Bu değil mi? konuştuğumuz öldü diyoruz ama hani ölenin arkasından konuşulur mu falan. Ama şimdi onların ben birçoğunu da biliyorum. Onlar hep bunu söylerdi. Konuşulsun da nasıl, o dönem öyleydi. Konuşulursa konuşulsun. Kötü Anladım. de konuşsalar reklamdı derlerdi. Onun için de biz de onları anıyoruz diyelim. Vallahi kusura bakma ama Zeki Bey de yani hani bunun reklamı, yani o Zeki Bey'in ile ilgili konuştuğumuz taciz iddiasını yani söyleyecek çok şey var, susuyor. Yani pes yani. Onu önümüzdeki hafta daha detaylı anladığım kadarıyla konuşacağız. Rezalet. Çok teşekkür ediyorum. Bugün çekimde o konuyu soracağım Göksel'in Bey'e. Lütfen bizim nasıl nostalji bölümümüzü de izlesinler. O asıl neler biliyor. Yani evet. Nasıl yapıyormuş Zeki Müren, gerçekten genç beyefendileri taciz ediyor muymuş, etmiyor muymuş? Hiç karakolluk olmuş mu falan. Yani tabii. Karakola şikayet tabii edememiş Zeki Müren olduğu için falan. Bütün bunları konuşacağımız bölümü özellikle kaçırmayın diyeyim. Çok teşekkür ederim aşkım. Her zaman. Ben de teşekkür ediyorum. Ekibine, Sitare'ye, hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Pelin'cim. Hep böyle yüzün gülsün. Evet. Programların her biri birbirinden güzel. Hepsini takip ediyorum Pelin'cinin YouTube kanalında. Aşkım. Seni çok öpüyorum. Bize abone de olsunlar, değil mi? Beğensinler bize. Beğenin, abone olun, paylaşın, destekleyin ki bu yayınları yapmaya devam edelim. Bir de benim şöyle hayallerim var. Yani bu böyle kanal biraz böyle sizin desteğinizle büyüsün ki biz Onur'la bunu stüdyoda yapalım. Ben böyle İstanbul'a gelecek çünkü böyle yan yana yapalım çok istiyorum. Öyle bir hayalim var. O yüzden desteğinize de İnşallah yapacağız. İnşallah. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Herkes kendine dikkat etsin.